Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi yuvarlak motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bu küçük motifleri çanta süslemelerinde ya da bardak altlığı, masa örtüsü, runner gibi farklı projelerinizde uyarlayabilirsiniz. Motif desenlerimizi bu şekilde oluşturacağız. Ve motiflerin anlatımını yaparken Alize Cotton Gold iplik kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile motifleri yapacağız. Hazırsanız haydi motiflerin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir ve halkanın içerisine 11 adet ikili trabzan yapacağız. Başlangıç zinciri ile birlikte 12 ikili trabzan yapmalıyız. ...12 adet ikili trabzanı yaptım ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirelim. 4 adet zincir ve kaydırmadan sonra gelen trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan ve bu şekilde aralarında bir zincir yaparak altta yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane boşluk yaptık. Bir adet zincir, üçüncü zincirin tepesine kaydırma yaparak yan yana toplam 12 adet boşluk yapmış olduk. Bir zincir ve ipi burada keserek sonraki renge geçiş yapacağım. Herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, sonraki boşluğun içerisine 3 trabzan, sonraki boşluğun içerisine 3 trabzan. Alt sırada yapmış olduğumuz tüm boşlukların içerisine aralarında hiç zincir olmadan toplam 3 tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna ulaştım. Son trabzan grubunu da yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir ve ipi burada kopartıyorum. Son rengimize geçiş yapalım. Herhangi bir 3 trabzan grubunun ortasından ipi sabitleyelim. 4 adet zincir, 3 trabzanı atlayalım ve buraya yarım trabzan, 4 zincir,
3 tane trabzanı atlayalım. Yarım trabzan. 4 zincir. 3 trabzan atlayalım ve tekrar yarım trabzan. Bu şekilde yan yana zincir ve yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman 4 adet zincir ve ilk yapmış olduğumuz birinci zincirin tepesine kaydırma, sonraki boşluğa şu şekilde bir zincir, sonraki boşluğun içerisine 3 tane sık iğne, iki zincir ve son sık iğnenin önünde görünen iki ilmeğin içerisinden ilmek çıkartarak kaydırma, aynı boşluğun içerisine tekrar 3 sık iğne, sonraki boşluğa geçiş yapalım. 3 sık iğne, iki zincir ve son sık iğnenin önündeki iki ilmekten tığ geçirerek kaydırma, aynı boşluğa 3 tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Son boşluğun içerisine 3 sık iğne yaptım. 2 adet zincir ile aynı deseni tekrar edeceğim. Üç tane sık iğneyi yaptıktan sonra ipi burada kesiyorum. Ve burada görünen ilk ilmeğin içerisinden gizli birleştirme yapacağız. Ve bu şekilde birleştirmeyi yaptıktan sonra bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Ve böylelikle motifin
tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Burada da toplam 12 adet sık iğne desenini oluşturmuş olduk. Bir sonraki videomda yapmış olduğumuz bu motiflerin birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.